Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Saliha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bugün hocam yine çok özel bir konudan bahsedeceğiz. Hakikaten insanlar yemek yiyor ama kilo almak istemiyor. Ya da belli bölgelerinde böyle onları rahatsız eden belli yağ fazlalıkları var, vücut şekillerini bozan. Bunlarla ilgili olarak ameliyatsız bir takım çözümler sunabiliyorsunuz. Bu amaçla da soğuk lipoliz uygulaması gerçekleştiriyorsunuz. Nedir bu soğuk lipoliz? Biraz bahseder misiniz? Elbette zevkle. Soğuk lipoliz bir cihaz uygulaması. Soğuk lipolizde temel kural kişinin belli bir bölgesinde belli kalınlıkta bir yağ olması. Yani bazen çok tatlı yediğine ve sporuna dikkat eden gençlerimiz geliyorlar ve minicik deri altı yağ dokusunu gösterip soğuk lipolize girmek istiyorlar. Elbette ki hedefimiz o değil. Gerek kilolu, gerekse de aslında ideal bedeninde ama tüm dikkatine rağmen ya da spora rağmen bölgesel olarak birikmiş olan yağları soğuk lipoliz cihazı ile eritmeyi hedefliyoruz. Nasıl çalışıyor soğuk lipoliz? Ne iş yapıyor? O bölgedeki yağı başlıkların içine vakumluyor ve vakumladığı cildin altındaki yağ dokusunu 360 derece soğutuyor. Bu soğukluk canlı hücrelerin yaşamının artık devam edemeyeceği belli bir düzeye geldiğinde hücrelerin içinde su var biliyorsunuz. O suyun kristalize olmasıyla hücrenin zarında da su var. Zar yapısının bozulmasıyla beraber yağ hücrelerinin ölmesi demek. Apoptozis diye tıptaki tabirimizde söylemediniz. Evet, apoptozis oluyor ve o bölgedeki yağ hücreleri aslında geri dönüşümsüz bir şekilde elimine edilmiş oluyor. Ve belli bir süre zarfında. Çünkü biliyorsunuz apoptozisin bir inflamasyon süreci var, iyileşme süreci var. Bu süreçte ortalama 3 ay civarında. 3 ay sonra biz aslında yaptığımız işin sonucunu görmüş oluyoruz. Bazen tabii çok kalın yağ tabakası var ise o bölgede daha erken yeni bir müdahaleye gerek duyabiliyoruz ama temelinde 3 ay kadar bekledikten sonra çalıştığımız bölgedeki yağ kitlesinin ortalama %20 30 civarında incelmiş olmasını bekliyoruz ki genelde de inceliyor. Peki hocam yöntem ne kadar etkili? Gerçi bahsettiğiniz %20-30 etkili dediniz ama bunu mesela kişide işte ölçtüğünüzde mi hissediyorsunuz, kiloda mı hissediyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Ölçümde hissediyoruz. Çünkü bu bölgesel bir yağ kaybı. Biz bunu ölçümlerinde çok net bir şekilde görüyoruz. Kişi kendisi fark ediyor. Bazen kilolu bir hasta diyet yapmaya ne yazık ki gönüllü olmadığında, beslenme programını düzeltmediğinde diğer yerlerindeki yağ tabakası aynı durduğu için bedensel bir değişiklik yaşamazken çalıştığımız bölgede ciddi bir farklılık görüyor. Hatta kendisinin kilo verdiğini düşünebiliyor bile ama sonra tabii ki tartıya çıkınca işlerin öyle olmadığını fark ediyor. Eğer çok kilo var ise çeşitli bölgelere çalışabiliyoruz tabii ki. Biz bu bölgedeki yağları erime yönüne doğru itelemişken kişinin beslenme programına biraz özen göstermesi çok daha hızlı kilo vermesini sağlıyor ve kilo verirken istediği yerden de incelmeyi elde etmiş olabiliyoruz bu cihazlarla. Kaç seans yapılması gerekir? Bir seans yapıyoruz ve bekliyoruz. Tabii bu sürece, iyileşme sürecini dokuya mutlaka tanımak zorundayız. 10 gün sonra gel bir daha yapalım, 20 gün sonra gel bir daha yapalım. Bunlar mümkün değil çünkü anlattığım mekanizma ile bir hücre ölümü var ve bu hücre ölümünü doku kendi içinde iyileştirerek, elimine ederek sağlıklı bir doku haline geliyor. Bu süreci iyi takip etmek lazım. O yüzden de en az minimum bir tekrar için 2 ay bekliyorum minimum. Çoğunlukla 3 ay beklemeyi tercih ediyorum ki sağlıklı bir dokuda yaptığımız her işlem çok daha iyi bir sonuç veriyor ve tam sağlıklı olmayan dokuya tekrarlanacak işlemlerde beklemediğimiz ya da istemediğimiz sorunlara sebep olmasın diye. Hemen hemen vücuttaki her yağlı bölgeye uygulanabiliyor. Kollar, karın, simit tabir ettiğimiz yanlar, basen, bacak içleri, diz üstleri hemen hemen her bölgemize uygulayabiliyoruz. Yeter ki o bölgede yeterli yağ tabakası kalınlığına ulaşmış olsun. Peki uygulama ağrılı mıdır? Hayır, ağrılı bir uygulama değil. İlk esnada, vakum esnasında
vakumun hissiyatını duyabiliriz. Ondan sonra herhangi bir hissiyat yok. Peki sonrasında bir korse uygulaması gerekiyor mu? Diyet yapması gerekiyor mu? Korse uygulaması çoğunlukla gerekmiyor çünkü aşırı bir ödem oluşmuyor. O yüzden korse uygulamasına lüzum yok. Diyet ancak kişinin kilo durumuna bağlı yapılabilmesi gereken bir şey. Çünkü çok kötü bir beslenme alışkanlığı varsa, tabii vücut kitle indeksi çok yüksekse, dolayısıyla bunu düzeltmek için mutlaka kişinin de beslenme programını düzenlemesi lazım. Ben diyet lafını çok sevmiyorum. Diyet deyince sanki maçta mola almış gibi geliyor bana. Hayatın içine de günlük hayatımıza bir mola verdik. Jit bir pencere, diyet yapıyoruz biz burada. Tamam, sonra bitti. Çok daha oku çekip ileriye fırlatmış gibi daha ciddi kilolarla ya da daha ciddi beslenme bozukluklarıyla hasta karşımıza gelebiliyor. Ben beslenme programına inanırım. Eğer bir program dahilinde besleniyorsak bunu tüm ömrümüze yayabilme şansımız var. Ama diyeti tüm ömrümüzce eğer belli hastalıklara sahip değilsek yapamayız. Hiçbirimiz yapamayız. Dolayısıyla da bir beslenme programına uyum özellikle bölgesel yağlanması değil de genel kilosu olan hastalarda önemli. Eğer bir bölgesel yağlanması varsa kişinin kilosu normal, aslında aktif bir fiziksel süreci de var ama eritemediği bir bölge var. O bölgede çalışmışsak asla bir ekstra diyet uygulamaya gitmiyoruz. Tek istediğimiz tüm hastalarımızdan diyet yapsın yapmasın mutlaka bol su içmeleri. Bu boldan da kasıt elbette bir ara çok moda olmuştu hatırlarsanız. Günde işte 4,5 litrenin altına düşmeyin, 5 litre için, 6 litre için. Bu tamamen kişinin vücut kitle indeksiyle ilintili bir miktar. Yani 2 metre boyunda 100 kilo ağırlığında bir kişinin içeceği su miktarıyla 1,50 boyunda 58, 55, 60 kilo bir kadının içeceği su aynı değil. Evet. Günlük 2-2,5 litrenin altına düşmemesi bizim için çok yeterli. Onun dışında dediğim gibi ancak ve ancak kilosu var ise bölgesel olarak yine o bölgedeki yağ tabakası incelir ama kilo vermez. Yağ tabakasının incelmesi de yine kötü beslenen bir kişide yağların metabolizmasının desteklenmesine bağlı olarak sonuçta ortada fazla kalori açığa çıkmışsa vücut bunu bir yerde depolamak zorunda. Ne yapacak? Elindeki yetmiyor depo alanı. Kendi yeni depo yerleri açar. Vücudumuz zaten zorda kalmazsa yağ hücresi oluşturmuyor. Bizim yağ hücre sayımız artmıyor. Hocam sonuçta bu bir teknolojik bir işlem aslında ve bu anlamda sizin kullandığınız cihazın da FDA onaylı, çok önemli bir şey, markasını veremiyorum, önemli bir cihaz kullandığınızı biliyorum. Fakat bu cihazların son yıllarda böyle imitasyonları belki 100 tane, belki 200 tane farklı modelleri işte Çin'de, şurada, burada üretiliyor. Maalesef. Ve buna bağlı olarak da tabii bir sürü komplikasyonlarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle özellikle kullandığınız cihazla ilgili olarak şunu soracağım. Herhangi bir yanık tehlikesi var mı? Ya da o gerçek bu işlem için üretilmiş FDA onaylı cihazı kullanmayan kliniklerde işlem yaptıran insanlar için ne diyorsunuz? Büyük cesaret diyorum. En önce bunu söyleyeyim. Çünkü soğuk yanığı gerçekten doku nekrozuna yol açan, Evet. geri döndüremeyeceğimiz süreçlere varan sıkıntılar gördük, komplikasyonlar, yan etkiler gördük. Maalesef çok sıkıntı. Siz benden daha iyi biliyorsunuz, bir soğuk yanığının yarattığı doku nekrozu kadar korkunç bir şey yok ve orada kalıcı hasarlar oluşuyor o bölgede, vücudun o bölgesinde. Dolayısıyla kullanılan cihazın bu teknolojiyi doğru kullanıyor olması çok önemli çünkü çok ciddi bir teknoloji bu. O yüzden mutlaka dediğiniz gibi hastalarımızın buna özen göstermesi lazım. Sadece cihazın kötü olmasını bir kenara bırakıyorum. Çok özel peçler kullanıyoruz. Mesela bizim cihazımızın peçleri özel çipli. Başka bir peç koyduğunuzda bu antifriz gibi jelli vücudu kaplayan çalışmıyor makine. Evet. Bu çok önemli. Bu orijinalliğin en büyük garantilerinden bir tanesi. Fakat öyle korkunç durumlar var ki gerçekten kullanıcının da özeline,
Kullanıcının da sizin sağlığınıza önem verecek bir kişi olması, mümkünse tabii bu bir hekim olursa, sonucun nereye varacağını bildiği için genellikle hekimler çok daha dikkatli oluyorlar bu konuda. Evet. Çünkü sonucu biliyoruz biz. Tabii. Nereye gidebileceğini öngörebiliyoruz. Eğer bilmeden sonucun ne olabileceğini hayal dahi edemeyen birisi, ay ne olacak, ha o, ha bu diyebiliyor. Hele de teknoloji kontrollü değilse, Evet. bunu hep söylüyoruz mesela kullandığımız diğer cihazlarda da, ben ayarladığım gücün doku altına gittiğinden emin olduğumda çok rahat ediyorum. Çünkü biliyorum ki orada güvendeyim. Ben 5 yapmışken o bir noktada 8, bir noktada 2 verirse hem etkinliğim olmadığı gibi hem yan etkim ortaya çıkabilir. Aynı şey maalesef teknolojik olarak stabil olmamış cihazlarda çok sık karşılaşılıyor. Bir de uygun kullanım koşullarına, yani sarf malzemesi olarak, Evet. alan olarak, alan seçimi olarak uyulmamışsa gerçekten çok can sıkıcı yan etkisi olabilir. Onun dışında başka hiçbir yan etkisi yok. Çünkü hani uygun olmayan ya da sağlıklı ellerde uygulanmıyorsa, tecrübeli bir hekim tarafından uygulanmıyorsa deri nekroz dediğimiz deri yanıklarıyla karşı soğuk yanığıdır ki bu da çok ciddi bir problem. Çünkü anlık sizin cihazın verdiği enerji direkt yağ dokusuna ulaşıyor. Deriyi yakmıyor. Bakın deri Derini yakıyor. deri Yağa altındaki kadar. yağ dokusunu, yani derin planı yakıyor aslında. Bu Yağ çok... nekrozu. Evet. Hocam yağ Evet. nekrozu. Yani söylerken bile benim saçlarım diken diken oluyor gerçekten. Sıkıntısını bildiğimiz için zamanında öğrenciliğimizden itibaren çok takiplerde bulunduğumuz için nereye gideceğini bilmek cihazınızı ve uygulamanızın kalitesini seçmenizi sağlıyor. O yüzden hastalarımızın da bunları birazcık özenle, sadece rakama bakarak karar vermemelerini şiddetle rica ediyorum. Çünkü artık sosyal medya çok yaygın. Evet. Bir takım şeyleri görüyoruz. Sadece duymakla kalmıyoruz. Görüyoruz da ve bazı şeyler imkansız. Evet. Bu imkansızı yapıyorlarsa insanlar muhakkak oralarda bir takım sapmalar ya da doğru olmayabilecek şeyler vardır. Yapmayın demiyorum ama iyice araştırın. Evet. Doğru, çünkü biz sağlıkla ilgileniyoruz. Hocam çok net olarak ben şunu aslında seyircilerimize söylemek istiyorum. Lütfen ucuzu değil, kaliteyi ve tecrübeyi tercih edin ki bu çok önemli. Sonuçta bir hekimin uygulaması, doğru cihazlarla olan uygulamalar sizin sağlığınız için en iyi çözüm. Diğer şekilde güzelleşeceğim derken mutsuz olan, hem sağlığını kaybeden hem de görüntüsünü kaybeden insanlarla karşılaşmamak içten bile olmaz diye düşünüyorum. Vermiş olduğunuz güzel ve deneyim dolu bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim nazik davetinize. Sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateşi'ydi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.